Size bu videomda Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacağım. 1. Selim adıyla Yavuz Sultan Selim, doğum tarihi 10 Ekim 1470, ölüm tarihi 22 Eylül 1520'dir. 9. Osmanlı Padişahı ve 88. İslam halifesidir. Aynı zamanda ilk Türk İslam halifesidir ve Hadim-i Raymüş'ün Şerifeyn, Mekke ve Medine'nin hizmetkarı unvanına sahiptir. Babası 2. Beyazıt, annesi Gülbahar Hatun, eşi Ayşe Hafsa Sultan'dır. Tahtı devraldığında 2375 kilometre kare olan Osmanlı topraklarını 8 yıl gibi kısa bir sürede 2,5 kat büyütmüş ve ölümünden imparatorluk topraklarını 1702 milyon kilometre karesi Avrupa'da, 1905 milyon karesi Asya'da, 905 milyon karesi Afrika'da olmak üzere toplam 6557 milyon kilometre kareye çıkarmıştır. Padişahlığı döneminde Anadolu'da birlik sağlanmış, halifelik Mısır Memlüklerine bağlı Abbasilerden Osmanlı hanedanına geçmiştir. Ayrıca devrin en önemli iki ticaret yolu olan İpek ve Baharat yolunu ele geçiren Osmanlı bu sayede Doğu ticaret yollarını tamamen kontrolü altına almıştır. Selim tahta babası 2. Beyazıt'a karşı darbe yaparak çıkmıştır. Şehzade Selim tahta çıkmadan önce vali olarak Trabzon'da görev yapmıştır. Yavuz Sultan Selim'e kızını vermiş olan Kırım Hanı Mengilgiray ona askeri destek sağlayarak tahta geçmesine yardım etmiştir. 1512'de tahta çıkan Sultan Selim 22 Eylül 1520'de Şarbon hastalığına bağlı olarak aslan pençesi, sir pençe denilen bir çıban yüzünden henüz 49 yaşındayken öldü ve yerine oğlu Kanuni Sultan Süleyman geçti. Yavuz Sultan Selim'in türbesi İstanbul'un Fatih ilçesindedir. Aynı zamanda türbesinin yanında Tanzimat dönemi padişahlarından Abdülmecid'in de türbesi bulunmaktadır. Yavuz Sultan Selim'in ilk yılları. Sert micazından dolayı Yavuz ve şehzadeliğinden beri Selim Şah olarak anılan Sultan Selim, Hicri 875 Rumi 10 Ekim 1470 tarihinde babası Şehzade Beyazıt'ın sancak beyliği görevi nedeniyle Amasya'da dünyaya geldi. Babası 2. Beyazıt, annesi ise kimi kaynaklara göre Dulkadiroğulları Beyi Alaaddin Levli Bozkurt Bey'in kızı Gülbahar Hatun, bazılarına göre Dulkadiroğulları Beyi Bozkurt Bey'in kızı Ayşe Hatun'dur. Osmanlı'nın devlet tecrübesi kazanmaları için şehzadeleri küçük yaşlarda sancaklara gönderme usulü gereği Şehzade Selim'e de Trabzon vali olarak atandı. Yavuz Sultan Selim'in Trabzon sancak beyliği. Fatih Sultan Mehmet zamanında Sivas vilayetinin Amasya sancağında büyük oğlu Şehzade Beyazıt, sonradan 2. Beyazıt sancak beyi iken yine Sivas vilayetine bağlı Trabzon sancağına da sancak beyi olarak Şehzade Beyazıt'ın en büyük oğlu Abdullah bulunmaktadır. Trabzon'da İçkale Camii Çadırvanı'nda sancak beyi Abdullah'ın 1470 yılına ait bir kitabesi bulunmuştur. Şehzade Abdullah'ın Trabzon sancak beyi olarak 1481 yılına kadar bu görevde kaldığı anlaşılmaktadır. Şehzade Abdullah'tan sonra Trabzon sancak beyi olan 2. ve son şehzade Yavuz Sultan Selim'dir. Fatih Sultan Mehmet'in vefatı ile 2. Beyazıt 1481-1512 padişah olarak cülüs edince oğlu Şehzade Selim'i 1481 yılında Trabzon sancak beyi olarak tayin etmiştir. Şehzade Selim 1481-1510 yılları arasında yaklaşık olarak 29 yıl boyunca Trabzon'da valilik yapmıştır. Valiliği sırasında devlet işleri yanında ilimle de uğraşmış ve alim Mevlana Abdülhalim Efendi'nin derslerini takip etmiştir. Daha o zamanlarda Şehzade Selim, devletin bel kemiği Türkmenlerin devletten duyduğu memnuniyetsizliği ve Safevi devletine yönelmelerini fark etmiştir. Türkmenleri devlete bağlamak için Şehzade Selim İstanbul yönetiminde izin almaksızın Gürcüler üzerine sefer yapmış ve bu seferin en önemlisi olan Kutayi seferinde Kars, Erzurum, Artvin illeriyle birçok yeri fethederek Osmanlı topraklarına katmıştır. Hatta devlet töresine göre elde edilen ganimetin 5'te birini Beyt Umal'e katması gerekirken onu da mücahit Türkmenlere bırakmıştır. Yavuz Sultan Selim'in tahta çıkışı. Şehzade Selim Semendire'ye gitmeyip yolda oyalanırken ve merkezden sancağa gitmesi emredilirken kendisi Şah Kulu meselesinin sonuçlanmasını beklediği arz ediyordu. Sonuçta Şah Kulu ile savaşılmış, bu savaşta Vezir-i Azam Hadi Ali Paşa ölmüştü. Şehzade Ahmet ise asileri takip etmek yerine Amasya'ya dönmüş, bu yüzden askerlerin Ahmet'e olan desteği azalmıştı. Hadim Ali Paşa'nın öldüğünü öğrenen Beyazıt yine aynı zamanlarda Karaman valisi oğlu Şehzade Şehenşah'ı da ölüm haberini alınca
saltanattan katil suretle çekilmeye karar verdi. Devletin ileri gelenlerinin davet edip görüştü ve çoğunluk Şehzade Ahmet'in hükümdar olmasını destekledi. Hadım Ali Paşa'nın yerine Vezir-i Azam olan Ersekzade Ahmet Paşa bu karara katılmadı. Padişahın çekilmesi, Şehzade Selim'in Semendire'de kalması, Şehzade Ahmet'in ise Karaman eyaletine nakledilmesi gerektiğini savunsa da başta padişah olmak üzere çoğunluk Şehzade Ahmet'in hükümdar olmasını istediğinden kendisine haber gönderdi. Karar verildikten sonra Padişah Beyazıt Rumeli beylerini çağırarak onlardan Şehzade Ahmet'e itiraz etmeyeceklerine dair söz aldı. Rumeliye Beylerbeyi gibi Selim'i destekleyen Yeniçeriler ise Ahmet'in hükümdarlığını önlemek için senin sağlığında biz başkasını padişah istemeyiz diye teminat vermişti. Filibe'de bulunan Şehzade Selim ise tüm bunları adamları vasıtasıyla öğreniyordu. Beyazıt'ın verdiği ahitnameye uymadığını anlayan Şehzade Selim 40.000 kişilik kuvvetle Çorlu'da babasının kuvvetlerinin olduğu ovaya girdi. Ağustos 1511 tarihinde vuku bulan savaş sonunda Selim kuvvetleri yenildi. Şehzade takip edenlerin elinden zorla kurtularak Karadeniz sahiline geldi ve kendisine katılanlarla İna'dan gemiyle Kefe'ye gitti. Selim'in bu mağlubiyeti üzerine Ahmet derhal İstanbul'a gelmesi yazıldı. Vezir-i Azam Ersekzade daha önce verilen ahitnameye sadık kalınması, hiçbirinin bir diğerine tercih edilmemesini savundu. Ayrıca askerlerin Selim'den taraf olduğunu, Kapıkulu ocaklarını Ahmet tarafına çevirdikten sonra saltanatı terk etmesini ve Ahmet'i İstanbul'a getirmeyerek Karaman'dan alıkoymasını padişaha arz ettiyse de bu sözü dinlemedi. Şehzade Ahmet İstanbul'a vardığının ertesi günü padişah ilan edildi. Yeniçerilerin ayaklanması ve Sultan Selim'in cülüsü. Şehzade Ahmet'in hükümdarlığını tanımayan Yeniçeriler bununla kalmayıp içeride devlet ileri gelenleri evlerinde olduğu birçok evi talan etti. Yeniçeriler Selim'e sadakat göstererek onun gelmesine veliaht olması gerektiğini ısrar etti. Bunu haber alan Ahmet Anadolu'ya döndü. Selim karşıtları bunun üzerine Şehzade Korkut'u hükümdar yapma düşüncesiyle kendisini acele İstanbul'a davet ettiklerine dair haber yolladılar. Bunun üzerine İstanbul'a gelen Korkut'a Yeniçeriler hürmet gösterse de Selim'den başkasını istemediklerini söylediler. Yenibahçe ayaklanması 6 Mart 24 Nisan 1512. Bu durum üzerine zor duruma düşen artık hükümü ve nüfusu kalmayan Beyazıt Selim'i İstanbul'a davet etti. Beyazıt başlangıçta saltanattan çekilmeye yanaşmayarak Selim'i Şah İsmail üzerine yapılacak sefere serdar tayin etmeyi teklif etse de Selim ordunun başında hükümdarın bulunması gerektiğini söyleyerek bu teklifi reddetti. Beyazıt'ın oğlunun hükümdar olma isteği ve asker ile bazı devlet adamlarının Selim'den taraf olduğunu görünce saltanatı Selim'e terk etti. Nisan 1512. Selim'in cülüsü de 23 Mayıs'ta gerçekleşmiş. Beyazıt tahttan çekilip istirahat edeceğini Limatuka'ya gitmek üzere yola çıksa da Limatuka'ya varmadan Çorlu civarında ansızın öldü. Bu konuda kayıtlar Beyazıt'ın yolda giderken hastalandığından ya da ihtiyarladığından ötürü eceliyle öldüğünü söylese de tecavüt tevarihte zehirlenmek suretiyle öldüğünü bahsetmektedir. Ayrıca Şehzade Ahmet Memlük Sultanı'na yazdığı mektupta babası Beyazıt'ın hastalanarak öldüğünü duyurduktan sonra halk arasında vefatının oğlu Selim tarafından yapıldığı görüşünün yaygın olduğunu yazmıştır. Şehzadelerin bertaraf edilmesi ve taht kavgasının sonlandırılması. Selim'in Osmanlı tahtına oturması sorunlu olmuş. Babası Beyazıt başta olmak üzere devlet erkanınca müstakbel padişah olarak görülen Şehzade Ahmet, Yavuz'un iktidarı ele geçirmesini hazmedememiştir. Ahmet Konya'da hükümdarlığını ilan etmekle kalmamış, 19 Haziran 1512'de oğlu Alaaddin'i göndererek Bursa'yı da ele geçirmiştir. Alaaddin Bursa subaşını öldürterek padişahlık alameti olan kubbeyi babası Şehzade Ahmet adına okutmuştur. Bu duruma karşılık Selim 29 Temmuz 1512'de Bursa'ya geçerek Alaaddin'i şehri terk etmeye zorlamıştır. Bu olayın üzerine Şehzade Ahmet taraftarları olan ve onunla gizli iletişimi de olan Sadrazam Koca Mustafa Paşa'yı idam ettiren Yavuz 4. defa Ersekzade Ahmet Paşa'yı sadrazamlığa getirmiştir. Yavuz sorun çıkarmaması için Saruhan valisiyken ölen Şehzade Mahmut'un oğulları Kastamonu Bey'i Orhan 1494-1512, Emirhan'ın henüz küçük olduğundan Sancak Beyliğine yollamamıştır ve Sinop Bey'i Musa 1490-1512, Şehzade Alemşah'ın oğlu Çankırı Bey'i Osman'ı ve Şehzade Şehenşah'ın oğlu baba ölünce saltanatı Selim'e terk etti. Şehzade Alemşah'ın oğlu Çankırı Bey'i Osman'ı, Şehzade Şehenşah'ın oğlu babasının ölümü üzerine Konya'ya tayin edilen Mehmet Bey'i ortadan kaldırmıştı. Selim'in padişahlığını tanıyan öz ağabeyi Şehzade Korkut bunun üzerine Saruhan Sancak Beyliğine tayin edilmiştir. Yavuz Sultan Selim öz ağabeyinin fikrini öğrenmek için bazı devlet adamlarının ağzından padişah olmasını arzu eder tarzda mektuplar yazdırmıştır. Şehzade Korkut'un mektuplara müspet cevaplar vermesi üzerine Manisa kuşatılmıştır. 1513'te Bergama yakınlarında yakalanmıştır. Ardından Sultan Selim ağabeyini 9 Mart 1513'te
yay kirişiyle boğdurtmuştur. Yavuz'un yanındaki devlet adamlarının lisanından Ahmet'e mektuplar yazılarak şehzadelerin ve vezir-i azamların Koca Mustafa Paşa'nın öldürülmesinden ve kendilerinin zor durumda olduğundan sözde şikayet etmişler ve Şehzade Ahmet'i ilk çarpışmada kendisini ilhak edeceklerini inandırmışlardı. Bunun üzerine Ahmet Bursa üzerine yürümüş fakat Yenişehir Ovası'nda yapılan mücadeleyi kaybetmiştir. Daha sonra esir edilen Ahmet de Kapıcıbaşı Sinan Ağa'ya boğdurulmuştur. Devlette isyan suçunun had cezası olarak idam olunan Şehzade Ahmet böylece 38 gün önce idam edilen kardeşi Şehzade Korkut'la aynı kaderi paylaşmıştır. Bu yolla Selim tahtın tek hakimi konumuna gelmiştir. Ocak 1514. Sadece Şehzade Ahmet'in Kasım adındaki oğlu Memlüklülere iltica etmiş ve Murat adındaki diğer oğlu ise Şah İsmail'in yanında bir süre kalmıştır. Murat İran'da Sancak Bey derecesinde bir hizmetteyken ölmüştür. İran Seferi, Çaldıran Savaşı. Sultan Selim tahta çıktığında Osmanlı İmparatorluğu sıkıntılı bir dönem yaşıyordu. Bu bunalımlı dönemde en büyük nedeni doğudaki Şii Safavi Devleti olarak kabul edilmekteydi. Safavi Devleti'nin ortadan kalkmasıyla Anadolu'daki Osmanlı egemenliğini sağlamlaşacak ve doğudan gelebilecek tehditlere karşı dağlık Doğu Anadolu Osmanlı savunmasını güçlendirecekti. Yavuz Sultan Selim'in bir başka amacı da doğudaki bütün İslam devletlerini tek bir devlet çatısı altında birleştirmekti. 1. Selim, Safavilerle girilebilecek bir savaşa karşı hazırlıklar ve çalışmalar yaptı. Şah İsmail'e de aynı dönemde Safaviler başında Osmanlılara karşı bazı hazırlıklar sürdürüyordu. Yavuz Sultan Selim bu amaçla 1514 yılın baharında ordusuyla birlikte İran seferine çıkmıştır. Oğlu Süleyman'ı 50.000 kişilik kuvvetle Anadolu'da emniyet olarak bırakmıştır. Osmanlı kuvvetleri Erzincan'da Tebriz'e doğru yürüyüşlerini böylece başlamıştır. Osmanlı, Safavi ordularının ikisi de Türk ve Müslümandı. Sefer çok uzun sürmüş ancak Safavi ve Osmanlı güçleri henüz karşılaşmamıştır. Osmanlı ordusunda bazı güçlü kuvvetler baş göstermeye başlamıştı. Bu sırada orduda seferden geri dönme düşüncesinden olanlar da vardı. Yaşanan bazı olayları ve dinlendirilen bazı rahatsızlıklar fark eden 1. Selim atına binerek askerlerine hitaben cesaret veren ve meydan okuyan bir konuşma yaptı. Geri dönmeye niyeti olmadığını söyleyen 1. Selim askerlerin söylediklerine uyan ve geri dönüş için kendisiyle görüşen Hemdem Paşa'yı çocukluğundan beri tanıyor olmasına rağmen ölümle cezalandırıldı. Cesedi gömülmesi için Yeniçerilere verildi. Osmanlı Safavi orduları Çaldıran Ovası'nda 2 Recep 1920-23 Ağustos 1514 tarihinde karşılaştı. Osmanlı ordusunun yaya kuvvetleri daha çok olmasına karşın Safavi ordusunun süvarileri fazlaydı. Ancak Safavi ordusunun topu yoktu. Buna karşın Osmanlı topçu kuvvetleri bulunuyordu. Kanuni Sultan Süleyman döneminde hazırlanmış olan Şükrü Bitlisi Selimama adlı eserinde Safavi askerleri kırmızı çubuğa dolanmış sarlıkla, miğfer ve zırhla Osmanlı ordusu için önde tüfek ve mızraklı 4 Yeniçeriyle zırhsız ve miğfersiz olarak resmedilmiştir. 24 Ağustos'ta gerçekleşen savaşta Osmanlı kuvvetleri zafer kazanırken Safaviler bozguna uğratılmıştır. Savaşın kazanılmasında Osmanlı ordusunun ateşli silahlarının olması belirleyici olmuştur. Bu durum Safavilerle sürekli mücadele halinde olan Özbeklerin de menfaatlerine olmuştur. Zaten daha önce Özbekler ile Osmanlılar arasında siyasi ilişkiler güçlenmiş ve ortak düşman Safavilere karşı müttefiklik kurulmuştur. Muhabere Osmanlıların lehine sonuçlandı. Muhaberede yararlanan ve altından düşen Şah İsmail askerlerinden birinin atını ona vermesiyle savaş alanından kaçtı. 1. Selim yoluna devam ederek Tebriz'e girdi. Bu olayı mütakip şehirde birçok sanatçı ve ilim adamı İstanbul'a gönderdi. Yaşadığı ağır yenilginin ardından Şah İsmail eski saygınlığını yitirdi. Bu sayede Doğu Anadolu'da Osmanlılar için bir tehlike kalmadı. Çaldıran zaferinden sonra Erzincan, Bayburt kesin olarak Osmanlı hakimiyetine geçti. 15 Eylül 1514'te Tebriz'den Karadağ'a hareket eden Yavuz kışı orada geçirip baharda İran'ı tümüyle almayı amaçlasa da şartlar müsait olmadığı için Amasya'ya gitmişti. Bundan önce Nahçıvan'dayken askerlerin bazı köy evlerini yakmalarına vesile ederek askeri kontrol etmede ihmalkar oldukları söylenmişti. Bu nedenden ötürü Vezir-i Azam Herzegzade Ahmet Paşa'yı ve 2. Vezir Dukankinoğlu Ahmet Paşa'yı azledildi. Kışı Amasya'da geçiren Sultan Selim ilkbaharda tekrar İran seferine çıkacağı için top ve cephaneyi Şarkı Karahisar'da bırakmıştır. Selim Amasya'da oturduğu sırada Dukankinoğlu Ahmet Paşa'yı Vezir-i Azam ve Defterdar Piri Mehmet Paşa'yı da 3. vezir ilan etti. Ancak Dukankinoğlu'nun Vezir-i Azam olmasından 2 ay sonra yine devlet adamlarının kışkırtmasıyla Şubat 1515 tarihinde Yeniçeri ayaklanması oldu. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim ayaklanma sebebini araştırmış, sonuçta askeri ayaklanmaya teşvik ettiği ve ayrıca Dulkadiroğlu ittifakı olup mektuplaştığı anlaşılan Sadrazam Dukankinoğlu Ahmet Paşa'yı idam edilmiştir. Bu olay üzerine Selim bir süre Vezir-i Azamlığa kimseyi tayin etmemiştir. 1. Selim
askerlerin vaziyet sebebiyle İran üzerine tekrar sefer yapılmayacağından emniyet sağlamak amacıyla Doğu ve Güney sınırlarına ait bazı yerleri ele geçirilmesi gerektiğine karar verdi. Doğu ve Güney sınırlarındaki önemli kale ve şehirlerin fethi. Sultan Selim Han öncelikle Kemah kuşatması ile işe başlamıştır. Ardından İran seferi sırasında Şah'a karşı savaşaca katılmasını istenen, buna karşın Safavi ve Mısır Memlüklerine yardımında bulunan, ayrıca kendisine bağlı bazı aşiret reisleri de Osmanlı zahire kollarına vurduran Dulkadiroğlu Alaaddin'in üzerine gidilmesine karar vermiştir. Dulkadiroğulları beyliğinin üzerine Şehsuvaroğlu Ali Bey yollanmış. 12 Haziran 1515'te kazanılan Turna Dağı zaferi ile bu beylik toprakları Osmanlı'ya geçmiştir. Safavi devletinin batı sınırındaki şehir ve kalelerinden en önemlilerinden biri olan Diyarbakır'ın da alınmasına karar veren Sultan Selim, doğudaki cepheyi yeniden açarak serdarlığa da bıyıklı Mehmet Paşa'yı getirmiştir. Osmanlı Devleti'ne gelmiş olan bilim adamı İdris-i Bitlisi'nin de yardımıyla harekete geçen Serdar Paşa, gerçekleştirdiği bir dizi çarpışmanın sonucu olarak Koçhisar Muhaberesi ile Safavi ordusunu imha etmiştir. Mardin'de kuşatma sonucu Osmanlı topraklarına katılmıştır. Böylelikle Urmiye, İtak, İmadiye, Siirt, Eğil, Hasankeyf, Palu, Bitlis, Hizran, Meyafakri ve Cizre Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Bu tarihlerde Memlük Devleti'ne tabi olan Ramazanoğulları Beyliği'nin başında Mahmut Bey bulunuyordu. Bu zaferden sonra Osmanlı ile yakınlaşan Mahmut Bey'i Memlük Devleti azletmiş, bunun üzerine Mahmut Bey de Yavuz Sultan Selim'e tabiyetini resmen arz etmiştir. Ramazanoğulları Beyliği kendisinden teslim olup Osmanlı'ya tabi olmasıyla Anadolu'da birlik sağlanmıştır. Mısır Seferi, Merci Dabık Savaşı. Osmanlılar ile Memlükler arasında Fatih Sultan Mehmet devrinden beri süregelen anlaşmazlıklar bulunsa da İran seferi Memlük ve Safavilerin ittifak yapmalarına neden olmuştu. Ayrıca Yavuz'un Safavilere karşı sefere çıktığını haber alan Memlük Sultanı ordusunun Osmanlı sınırına kaydırmıştı. Yavuz Sultan Selim döneminde Dulkadiroğlu Beyliğine son verilmesi Osmanlılar ile Memlükler arasındaki mevcut gerginliği daha da arttırdı. 1516 yılında Sadrazam Hadim Sinan Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun Suriye'den geçmesine Memlüklerin izin vermemesi üzerine Yavuz Sultan Selim 5 Haziran 1516'da Mısır seferine çıkmış, 27 Temmuz günü Osmanlı ordusu Mısır sınırına dayanmıştır. Memlük Sultanlığına bağlı Antep 18 Ağustos 1516 ve Besni 19 Ağustos 1516 kalelerine birer gün arayla teslim olmuştur. Ancak asıl savaş 24 Ağustos 1516'da Halep yakınlarında Merci Dabık'ta gerçekleşmiş. Memlük ordusu Osmanlıların ezici top ateşi karşısında fazla dayanamamıştır. Savaş sonunda yaşlı Memlük Sultanı Kansu Gavri atından düşerek ölmüştür. Bu sefer sonucunda Osmanlı sınırları 5 milyon 200 bin kilometre kareye çıkmıştır. Ridaniye Savaşı. 28 Ağustos 1516'da Halep'e giren Yavuz Sultan Selim hiçbir direnmeyle karşılaşmadan şehri teslim almıştır. Ama Hamus, Şam 27 Eylül aynı şekilde teslim olurken Lübnan emirleri de Osmanlı hakimiyetini kabul etmiştir. 21 Aralık 1516'da Sadrazam Sinan Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Han Yunus Savaşı'nda Canberdi Gazali'yi yenmiş, böylece Filistin yolu açılmıştır. Yoluna devam eden Yavuz 30 Aralık 1516'da Kudüs'e girmiş ve Kudüs'teki kutsal yerleri ziyaret etmiştir. Osmanlı ordusu 2 Ocak 1517'de Gazze'ye girmiştir. Mercibadık Savaşı'ndan sonra Memlük Devleti'nin başına geçen Toman Bey Osmanlı hakimiyetini kabul etmediği gibi barış teklifi için gelen Osmanlı elçisine de öldürmüştür. Tuman Bey Venediklilerle top ve silah alarak Ridaniye kuvvetinde bir savunma hattı kurmuştur. Yavuz Sultan Selim ordusuyla birlikte Sina Çölü'nün 5 gün içinde şimdiki tank hızıyla 1 Ocak 16 Ocak'ta geçerek Ridaniye'de Memlük ordusuyla karşılaşmıştır. Hemen sahil yolunu bırakıp güneye Şina Çölü'ne doğru yönelip hızla yol alıp Memlük ordusuna El Mukaddam Dağı'nın etrafını dolaşarak güneyden saldıran Yavuz Sultan Selim bu manevra sayesinde Memlük ordusunun yönlerini sabit olan topraklarını etkisiz hale getirmiştir. Memlük Sultanı Tuman Bey çok büyük çabalarla yaptığı savaş hazırlıklarına rağmen 22 Ocak günü Ridaniye Savaşı'nı kaybetmekle olduğunu anlayınca en cesur askerleriyle birlik kurup Osmanlı komut merkezine bir baskın düzenledi. Sultan Selim'in otağı sandığı Vezir-i Azam çadırına girdi ve Vezir-i Azam Hadim Sinan Paşa'yı öldürdü. Bu suikast baskınını istenen hedefi bulunmaması sonucu Tuman Bey savaş alanından kaçtı. Böylece 22 Ocak 1517'de Ridaniye zaferi kazanılmış oldu. Fakat bu savaş çok zayiatlı geçmiş ve her iki tarafta 25 bin kadar asker kaybetmiştir. 24 Ocak 1517'de
şekilde Kahire alınmıştır. 4 Şubat 1517'de Yavuz törenle Kahire'ye girmiş ve Mısır Memlüklerine bağlı Abbasi halifeliğine son vermiştir. Kahire'yi Hissi'ye ait ve şehrin sosyal ve ekonomik hayatına zarar vermeden eline geçirmek niyetiyle 25 Ocak'ta Sultan Selim direniş göstermeden teslim olan bütün Memlüklerin affedileceğini ilan etti. Fakat Tuman Bey ve ona yakın Memlüklü komutanları gerilla tipi direniş organize etmeye başladılar ve bu nedenle Kahire ancak 3 gün süren bir şiddetli ve savaştan sonra ele geçti ve şehri kısmen yıkıldı ve binlerce kişi öldü. 4 Şubat 1517'de Yavuz törenle Kahire'ye girdi ve Yusuf-u Nebi tahtına oturdu. Memluklular Nil deltasında ve yukarı Mısır'da direnişe devam ettiler. Fakat fazla zaman geçmeden Osmanlı güçleri bu direniş merkezlerini elimine edip Tuman Bey'i yakalamayı başardılar. 13 Nisan 1517'de Tuman Bey Kahire kale kapısında asılarak idam edildi. Bu zaferle birlikte Memlük devleti yıkılmış, toprakları Osmanlı egemenliğine girmişti. Bu seferde çok büyük ganimet elde edilmişti ve Mısır'daki Osmanlı ordusu erzak ve mühimmat gerektiriyordu. Sultan Selim İstanbul'a gemiyle haber göndererek 80 parça kadar gemi ve 20 parça kadırgadan oluşan bir filonun İstanbul'dan acele gönderilmesini istedi. Bu sırada İstanbul çok şiddetli bir kış geçirmekteydi. Haliç donmuştu ve İstanbul kaymakamı muhafızı biri Piri Paşa hemen istenilen filoyu gönderemedi. Halbuki tersanede çok sayıda yeni gemi, özellikle 6 top gemisi ve 5 at gemisi yapılmış hazır bekliyordu. Top gemileri o zamana kadar tersanede yapılan gemilerin en büyüklerinden olup her birine 27'şer ukiye demir ata darbezan topları yerleştirilmişti. Destek filosu ancak 26 Mart'ta İstanbul'dan yol almaya başladı. İskenderiye limanına ulaşan filo orada Sultan Selim'in için çok görkemli bir donanma gösterisi sergilediler. Ele geçen hazineler ve ganimet malları bu filoya yüklenerek 15 Temmuz'da İstanbul'a gönderildi. Mısır seferi sonunda Suriye, Filistin ve Mısır Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Ayrıca Hicaz ve yöresinde Osmanlı topraklarına katılmıştır. Doğu ticaret yolları tamamen Osmanlıların eline geçmiştir. Elde edilen ganimetler ve alınan vergilerle Osmanlı hazinesi dolmuştur. 16 Temmuz 1517'de kutsal emanetler Osmanlı eline geçmiştir. Ayrıca Kıbrıs'taki Venedikliler Memlüklülere verdikleri vergiyi Osmanlılara ödemeye başlamıştır. Mısır'ın alınmasıyla baharat yolu da Osmanlı kontrolüne geçmiştir. Devrin en önemli iki ticaret yolu İpek yolu ve baharat yolunu ele geçiren Osmanlı bu sayede Avrupa ülkeleri ekonomik yönden Osmanlılara bağımlı duruma gelmişlerdir. Ancak Ümitburnu'nun keşfi nedeniyle bu avantaj uzun sürmemiştir. Bunlara ek olarak Mısır'ın Osmanlı hakimiyetine girmesi ve Toman Bey'in ölümünden sonra Yavuz Sultan Selim Kansu Gavri'nin kendisine rakip olarak çıkardığı kardeşi Ahmet'in oğlu Kasım'ı ele geçirmiştir ve öldürtmüştür. Şah İsmail'in elçi göndermesi. Yavuz Sultan Selim Çaldıran muhaberesinden sonra Şah İsmail'in barış için yaptığı teklifleri kabul etmiş olup Doğu seferine devam etme amacını taşıyordu. Ancak Şam'a geldiğinde Şah İsmail'in name ve hediyeleriyle elçilerini oraya gelmiş buldu. Şah İsmail'in barış yapma hususunda bu kadar istekli olması Mısır seferinden sonra kendi üzerinde bir başka sefer daha yapılmasını olası görmesi açıklanabilir. Şah İsmail yolladığı naimesinde saygı dolu ifadeler kullanıp şöyle diyordu: "Sen birçok belde ve tebaaya malik oldun. Bilhassa Mısır'ı almakla Hadimi, Haraymin, Şerif'in unvanını aldın. Şimdi sen Arz-ı İskender'sin. Aramızda geçen geçmiştir. Bir daha geri gelmez. Sen memleketine git, ben de memleketime gideyim. Aramızda Müslümanların kanları dökmeyelim. Arzun ve maksadın ne ise onu ben yerine getiririm." Sultan Selim askerin yorgun olması nedeniyle Şah İsmail'in üzerine gitmedi. Bununla beraber Şah İsmail'den gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı tedbir almayı da ihmal etmemişti. Yavuz dönüş yolunda Mercibadık mevkinde geldiği Vezir-i-Azam Piri Mehmet Paşa'yı 2000 Yeniçeri ve bir hayli eyalet askeriyle Diyarbakır tarafından yolladı. Kendisi de İstanbul'a hareket etti. Piri Mehmet Paşa bir süre Fırat Nehri kenarında kaldı. Şah İsmail'in hiçbir harekete bulunmaması üzerine verilen emir ile Edirne'de bulunan padişahın yanına geldi. Kızılbaş Celal ayaklanması. Bozok Türkmenlerinden ve Amasya'nın Turhal kasabası halkında Celal isminde tımarlı bir kızılbaş ayaklanarak 20.000 kişi toplayıp Tokat'a gelmişti. Bu hadisenin bastırılması için Rumeli Beylerbeyi Ferhat Paşa görevlendirilmişti. Aynı zamanda Şeyh Suvaroğlu Ali Bey de olaydan haberdar edilmişti. Ferhat Paşa gelmeden önce Ali Bey Kızılbaş Celal'in üzerine yürümüş ve Celal'i mağlup etmiştir. 1518
Batı Seferi hazırlığı. Yavuz Sultan Selim Mısır seferinden döndükten sonra donanmaya önem vermiş, hazırlık yapmaya başlamıştı. Bu hazırlığın ne tarafı olacağı henüz bilinmediğinden Venedikliler telaşlanmış, Kıbrıs adasına ait vergiyi vermekle beraber her ihtimale karşı adayı da askeri yönden takviye etmişlerdir. Ayrıca Avrupa'da müttefik aramaya başlamışlardı. Bununla beraber seferin ne tarafa gerçekleştirileceği muğlaktır. Ayrıca Papa 10. Leo Osmanlılara karşı sefer yapılması amacıyla çalışmaları olduğu da bilinmektedir. Papa Osmanlı'ya karşı ittifak yapma amacıyla İspanya, Avustralya, Fransa ve İngiltere devletleriyle görüşmekteydi. Donanmadaki hazırlığın esasen olası bir Haçlı seferine karşı denizde de üstün olmak amacıyla yapılmış olması olasıdır. Bir kısım devlet ileri gelenleri de Rodos'un fethi konusunda Sultan Selim'in teşvik ediyordu. Ancak Selim adanın zaptı için hazır bulunan 4 aylık levazımı yeterli bulmamıştı. Daha önce Fatih Sultan Mehmet tarafından da kuşatılan Rodos'un fethedilmesinin yine başarısız olmasını istemediğinden dolayıdır ki Sultan Selim çok daha iyi hazırlanmasını emretmiştir. Yavuz Sultan Selim donanma faaliyetleriyle beraber yapacağı seferin yönü hakkında kesin kararı vermeden önce Edirne'ye gitmeye karar vermiştir. Mısır seferinden sonra Batı seferine başlamak amacıyla Vezir-i Azam'ın Kapıkulu askeriyle Edirne'ye göndermiş. Sonra kendisi de 2 Şaban 926, Ağustos 1520'de Edirne'ye doğru yola çıkmıştır. Yavuz Sultan Selim'in ölümü ve tarihe bıraktıkları. Yavuz Sultan Selim'in saltanatı kısa sürmüş olsa da Osmanlı İmparatorluğu'nun oğlu Süleyman döneminde altın çağının yaşamasına zemin hazırlamıştır. Sultan Selim babasının devraldığı boş hazineyi ağzına kadar doldurmuştur. Yaygın bir efsaneye göre hazinenin kapısını mühürledikten sonra şöyle vasiyet etmiştir: benim altınla doldurduğum hazineyi torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührü ile mühürlesin. Aksi halde hazine-i Hümayun benim mührüm ile mühürlensin. Bu vasiyet tutulmuş. O tarihten sonra gelen padişahların hiçbir hazineyi dolduramadığından hazinenin kapısını Osmanlı'nın yaklaşık 4 yıl sonraki iflakına kadar Yavuz'un mührüyle mühürlenmiştir. Yavuz Sultan Selim Mısır seferinden sonra Batı seferine başlamak amacıyla Vezir-i Azam Kapıkulu askerleri Edirne'ye göndermiş. Sonra kendisi de Ağustos 1520'de Edirne'ye doğrudan yola çıkmıştır. Ancak Selim sırtında bir çıban çıkmasından ötürü rahatsızlanmıştır. Halk arasında yankılara olarak da isimlendirilen bu çıban Şirpençe ya da Aslan Pençesi ismiyle bilinmektedir. Hoca Saadettin Efendi yazılarında Yavuz Sultan Selim'in ölüm sebebi olan çıban hakkında ayrıntılı bilgiler vermiştir ve bundan ötürü günümüzde kaynak olarak genelde onun yazılarına başvurulmaktadır. Yazılarına göre Yavuz Sultan Selim Edirne'ye hareket kararı verdikten sonra bir gün musahibi Hasan Can'a sırtına bir şeyin battığını söylemiş. Bunun üzerine Hasan Can elini hükümdarın sırtına sokmuş fakat bir şey bulamamıştır. Ancak ikinci sefer yine aynı şeyden şikayet edince o zaman Hasan Can Sultan Selim'in sırtına bakmış ve henüz baş vermiş, etrafı kızarmış ve tam olgunlaşmamış sert bir çıban görmüştür. Bunu Sultan Selim'e söyleyince Sultan çıbanı sıkmasını istemişse de Hasan Can, padişahım bu büyük bir çıbandır, henüz hamdır, zorlanmak caiz değildir, bir münasip merhem koyayım demiş. Bunun üzerine Sultan Selim biz Çelebi değiliz ki bir çıban için cerrahlara müracaat edelim cevabını vermiştir. O geceyi ızdırap içinde geçiren hünkâr ertesi gün hamama giderek orada çıbanı sıktırılıp zededilmiştir. Fakat bu da ızdırabını arttırmaktan başka bir şeye yaramamıştır. Bunun üzerine Hasan Can'a seni dinlenmedik ama kendimizi helak ettik deyip çıbanın macerasını anlatınca Hasan Can neredeyse aklım başımdan gidiyordu diyecektir. Bütün bu sıkıntılara rağmen Yavuz seferi daha önce karşılaştırıldığı için geri dönmeyerek hasta olduğu halde Ağustos 1520 tarihinde Edirne'ye doğru yola çıkmıştır. Yavuz Çorlu'da 40 gün başhekim Ahmet Çelebi tarafından tedavi edilmiş fakat yara yine de büyüyüp açılmıştır. Hareket edemeyecek kadar yorgun düşen Yavuz tedaviden ümidini kesince Edirne'de bulunan Vezir-i Azam Piri Mehmet Paşa ile Vezir-i Çoban Mustafa Paşa'yı da ve Rumeli Beylerbeyi Ahmet Paşa'yı acele yanına çağırtmış ve vasiyetini belirtmiştir. Ayrıca acele edip yetişmesi için Manisa valisi olan oğlu Şehzade Süleyman'a haber göndermiş ancak oğlu gelmeden 1520 yılında 8 Şevval 21 Eylül 22'sine bağlayan gece Çorlu karargahında bulunduğu köyde ölmüştür. Sultan Selim'in vefatı tek oğlu olan Manisa valisi Şehzade Süleyman gelinceye kadar gizli tutulmuştur. Süleyman'ın 11 Şevval tarihinde İstanbul tarafına gelip kadırga ile sarayla indiği haber
haber alındıktan sonra Selim'in vefatı ve yeni padişahın İstanbul'a geldiğini ilan edilmiştir. Devlet erkanı derhal İstanbul'a gelip yeni padişahı tebrik ettikten sonra Selim'in naaşı bütün ilgiler tarafından Edirne haricinde Bağlar ucunda karşılanıp hazırlanmış bulunan tabuta konmuştur. Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cenaze namazı kılındıktan sonra o tarihlerde Mirza Sarayı denilen günümüzdeki Sultan Selim Camii yanındaki mahalleye defnedilmiştir. Türbesi oğlu Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Yavuz Sultan Selim 22 Eylül 1520'de Aslan Pençesi Şir Pençe denilen bir çıban yüzünden öldüğünde oğluna dolu bir hazine, güçlü bir ordu ve iç karışıklıklara son verilmiş bir devlet bırakmıştır. Kanuni Sultan Süleyman Fatih Camii'nde babasının cenaze namazını kıldıktan sonra onu Sultan Selim Camii avlusundaki türbeye defnedilmiştir. Halifelik Mısır seferi sonucunda kutsal topraklar Osmanlı hakimiyetine girmişti. 6 Temmuz 1517'de kutsal emanetler Emaneti Mukaddese denilen ve aralarında Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hırkası, dişi, sancağı ve kılıcı da bulunan eşyaları Hicaz'dan Yavuz Sultan Selim'e gönderilmiştir. Yavuz Sultan Selim'in Ayasofya Camii'nde yapılan bir törenle son Memluk halifesi 3. Mütevakkil'den halifeliği devraldığı, Yavuz Sultan Selim dönemindeki eserlerde yer almadığı ve daha sonra 18. yüzyılın sonlarında kaleme alınan bir yabancı eserde yer aldığı ve burada diğer eserlere geçtiği söylenir. Bazı tarihçiler ilk halife olmadığını, daha önceki padişahların da halife unvanı kullandıklarını ve Ayasofya Camii'nde merasim yapılmadığını söylemişlerdir. Kutsal toprakları aldığı zaman oradaki idarecilerin kullandığı hakimi harameyn, kutsal bedellerin hakimi, kutsal beldelerin hakimi sıfatına uygun görmeyip kendini hadümül harameyn, kutsal beldelerin hizmetkarı ilan etmiş, kendi deyimiyle Hadım-ı Haraymin Şerefin yani Mekke ve Medine'nin hizmetkarı unvanını devralmıştır. O dönemde halife olan 3. Mütevekkil İstanbul'a taşınmış ve ömrünün sonuna kadar orada Osmanlı koruyuculuğunda siyasi yetkiye sahip olmadan yaşamıştır. Her ne kadar hilafet Osmanlı sultanlarına geçse de halife sıfatı Osmanlı belgelerinde sıkça kullanılmış değildir. Hatta şaşalı bir elkap kullanan Kanuni Sultan Süleyman gibi bir sultan da dahi halife unvanına rastlanmaz. Resmi olarak ilk kez Küçük Kaynarca Anlaşması ile Osmanlı padişahı halife olarak Rus idaresine giren Kırım Müslümanlarının koruyucusu olarak gösterilmektedir. Osmanlı'da hilafet iddialarının kurumsallaşıp oturulması ancak Sultan Abdülmecit ile başlayacak ve Sultan II. Abdülhamit ile gerçekleştirilecektir. Bazı araştırmacılar Yavuz'un kulağına küpe taktığı ve bunun Mısır seferinin zamanına dayandığını iddia etmektedir. Ancak bu konuda çeşitli görüşler vardır. Bazı tarihçiler Sünni mezhebinin İslam hukukunda erkeklere caiz olmayan küpeyi ilk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim'in takmasına ihtimal bile vermezken bazı tarihçiler ise bunun gerçek olduğu ve bazı sebeplerle dayandığını iddia etmektedir. Yavuz'un kulağına küpe taktığına inanan tarihçilerden çoğu bunun İslami bir gönderme olduğunu savunmaktadır. Bunu şöyle ifade ederler. Yavuz Kahire Camisi'ne girdiğinde Kahireliler ona Hakimül Harmayn, Mekke ve Medine'nin hakimi sıfatını verirler ama o bu sıfatı kabul etmez ve ben olsam Hadüm-ü Harmeyn, Mekke ve Medine'nin hademesi olabilirim der. Bu olay üzerine o dönemde hademelerin taktığı küpeyi ister ve kulağına bu işareti hademelerin taktığı küpeyi geçirir. Diğer bir görüşe göre ise Mısır seferinde kullandıklarında küpesi olan insanları görüp bu insanlar neden küpe takıyor diye sormuş ve köle kul oldukları için cevabını almış ve bunun üzerine biz de Allah'ın kuluyuz diyerek küpe takmaya başlamıştır. Bunu şöyle açıklar. Taktığı küpe ve o dönemde köleler tarafından takılan cins tendi. O da kendisini Allah'ın kölesi, kulu olarak görüyordu. Bunu da kölelerin taktığı küpelerden takarak ifade etmiş oluyordu. Bu görüşe katılmayan tarihçiler ise Yavuz'un küpe takmadığını, böyle resimlerin Yavuz döneminden uzun süre sonra yapıldığını ve gerçeklik değerinin olmadığını savunmaktadır. Zira Yavuz Mısır seferinin dönüşünde oğlu Süleyman'ın süslü elbiselerini görünce "Bire Süleyman, sen böyle giyinirsen anan ne giysin?" dediğini biliyor ve onun şahsi hayatında sade ve süsten uzak olduğunu kaynaklardan öğreniyoruz. Yavuz süs ve ihtişamdan hoşlanmayan bir padişahtır. Doğru olan resimleri de pala bıyıklar vardır. Ancak küpe yoktur. Yine aynı görüşe sahip bazı tarihçilere göre ise bu küpeli resim Şah İsmail'e de aittir. Bu görünüşün nedeni ise şöyle ifade ediyorlar. Başında Şii mezhebinden alameti olan kızıl börk ve bunun üzerinde İran şahlarına mahsus taç vardır. Ayrıca küpe Şii mezhebinden caiz görülmektedir. Islahat çalışmaları.
Askeri alanda ıslahatlar. Dulkadiroğlu Beyliğine ilhakkından sonra İstanbul'a dönen Sultan Selim gerek Çaldıran öncesi gerekse Amasya'da asker tarafından yapılan yağma, serkeşlik ve isyan hareketleri üzerine bazı tedbirler alıp derhal uygulamaya koyma zaruriyetini duymuştur. Askeri tam bir disiplin altına alıp Yeniçeri Ocağı'nı ıslak etmek amacıyla Ocak üzerinde annene gereğince büyük bir nüfuzu bulunan Ocak ihtiyarlarını huzuruna çağırarak Amasya'daki itaatsizliğin müsabbirlerinin kimler olduğunu sormuştur. Bunlar yine Ocak anlayış ve yardımlaşması gereğini olarak cümlemiz mücriyumuz devleti Hüdavendigar'dan affumuzu rica ederiz diye cevap vermişlerdi. Padişahın devleti ricayını bu yolu sorguya çekmesi sonucu ortaya bir takım isimler çıkarmış. Bunlardan Kadı Asker Tacizade Cafer Celebi, 2. Vezir İskender Paşa ve Sekbanbaşı Balyemez Osman Ağa'nın dahil olduğu devlet adamlarının isyan teşvikçileri olduklarından idam edilmiştir. Bunun mütakip Sultan Selim Yeniçeri Ocağı'nın ıslahı için ihtiyarlarla anlaşıp bazı tedbirler almış. Sultan çıbanı sıkmasını istemişse de Hasan Can padişahın büyük bir çıbandır, henüz hamdır, zorlanmak caiz değildir, bir münasip merhem koyayım demiş. Bunun üzerine Sultan Selim buna göre bundan böyle Yeniçeri ağası saray tarafından Ocak Erkanı Harbiyesi de saltanat makamınca tayin edilecektir. Bu suretle yüksek komanda hayatını daha sıkı bağlarla saltanat makamı bağlanmıştır. Donanma faaliyetleri. İstanbul'un fethinden beri orada hala esaslı bir tersane yapılmamıştı. Bizans İmparatorluğu zamanından kalma bir kadırga tersanesi ve Haliç'te küçük bir tersane olsa da kadırga tersanesinin bakımsızlıktan kullanılmayacak durumda, Haliç'teki ise ihtiyacı karşılamayacak kadar küçüktü. Osmanlı donanmasını geliştirmek isteyen Yavuz Sultan Selim 1518'de Edirne'ye gitmeden bu doğrultuda İstanbul'da Frenklerin tersanesine eş bir tersane yapmasını emretmiştir. Bunun için Haliç'te önceden Bizans tersanesi olan yerde yapılması uygun görüldü. Ancak burası uzun zamandır terk edildiğinden mezarlık olmuştur. Bu mezarlıktan tersane olacak kadar bir yer ayrıldıktan sonra çıkarılan ölü kafaları ve kemikleri uzun hendekler kazılarak oraya gömüldü. Ayrıca hendeklerin başına mezar olduğunu belirtmek için baş ve ayak uçlarına işaretler konulmuştu. Böylece tersane gözleri 160'a çıkarıldı. Selim tersaneyi daha da büyüterek Galata'dan Kağıthane Deresi'ne kadar büyüterek 300 kadar inşaat tezgahı yapmaya amaçlasa da bu amacını gerçekleştirmeden ölmüştür. Yavuz Sultan Selim zamanında devlet merkezinde kurulan Haliç Tersanesi Osmanlı İmparatorluğu'nun sonuna kadar kullanılmaya devam etmiştir. Donanma geliştirilmesi için hazırlıklar da aynı zamanda devam etti. Her biri 700 tonluk 150 gemi için Arap kürekçiler getirildi. Memlukların Kızıldeniz donanmasının komutanı olan Selman Reis İstanbul'a çağrıldı. Kısa zamanda İstanbul ve Gelibolu tersanelerinde 350 gemilik bir donanma hazırlandı. Rodos Sen Şövalyelerinin reisi bu hazırlıkların Rodos'a yönelik olmasından korkarak savunma önlemlerini arttırdı. Fakat donanmayı bir sefer için kullanamayan Sultan Selim ömrü yetmedi. İmar faaliyetleri. Yavuz Sultan Selim, dedesi Fatih Sultan Mehmet zamanında kullanılan Haliç Tersanesi'nin kapasite olarak arttırmıştır. Konya'daki Mevlevi Tekkesi'ne su getirmiştir. Medreselerin yanında sosyal ve ticari alanda hizmet verecek birçok bina inşa ettirmiştir. Hayatı yoğun savaşlarla geçen Yavuz Sultan Selim, Diyarbakır Fatih Paşa ve Elbistan Ulu Camii'ni inşa ettirmiştir. Ayrıca Şam Saliye'de Muhyiddin İbni Arabi Camii ve imaret inşa ettirmiştir. Ayrıca Muhyiddin İbni Arabi Türbesi'ni de bulup yaptırmıştır. 1. Selim 1516'da Şam'a Şam Sultan Selim Camisi'ni yaptırmıştır. Ayrıca Mısır seferi sırasında Hint ve Çin haritalarını da yaptıran Selim'e Piri Reis tarafından 1513 yılında tamamlanan harita 1517 yılında Mısır'dan Piri Reis kendisi tarafından sunulmuştur. Temelini attırdığı İstanbul Sultan Selim Camii'ni bitirmeye ömrü yetmemiş. Bu eser oğlu Kanuni Sultan Süleyman tarafından tamamlanmıştır. Sultan Selim bunlara ek olarak 1514 yılında İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Cüezzam hanesini yaptırmıştır. Edebi eserleri. Arapça, bilhassa Farsçaya çok hakim olan Selim'in kendi el yazısı ile Selimi mahallasıyla yazılmış olan Farsça manzumeleri günümüzde Topkapı Sarayı Müzesi arşivinde bulunmaktadır. Farsçanın yanında Türkçe şiirleri de bulunan Selim'in Farsça olan Divanı 1306 yılında İstanbul'da basılmış olup 1904 tarihinde Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in emri ile Paul Harm tarafından Berlin'de yeniden neslendirilmiştir. Alevi katliamı iddiası.
Bir iddiaya göre Yavuz Sultan Selim'in talimatıyla Anadolu'da bir Kızılbaş katliamı yapılmıştır. Bazı kaynaklar bu katliamda öldürülen insanların sayısının 40.000 olduğunu ifade eder. Alevlerin öldürüldüğü görüşünü destekleyenler Yavuz Sultan Selim döneminin Şeyhülislam'ı olan Müftü El Hamza'nın 1512 tarihinde Kızılbaşlarla ilgili bir fetvasını yapılan katliamların izni olduğuna inanmaktadır. Bu fetvada Kızılbaşlar kafir ve dinsiz olarak tanımlanmış, onları öldürmenin vacip olduğu söylenmiştir. Bazı akademisyenler ise bu iddianın gerçeklikten uzak olduğuna inanır. Tarihçi Mustafa Ak'la Yavuz Sultan Selim'in o zaman Kızılbaş mezhepli 40.000 kişiyi öldürdüğü hakkında tarihlere geçmiş bir rivayet vardır. Ancak biz bunu pek şişirilmiş bir sayı bulmaktayız. Çünkü bu padişah devrine ait pek çok mahkeme defterleri hala elimizdedir. Bunlar üzerine yaptığımız araştırmalarda bu çapta kitle idamlarına rastlayamadık. Eğer öyle kanlı bir olay geçseydi bu seferlerde yer alması zorunluydu diyerek bu iddiaların gerçekçi olmadığını ifade etmektedir. Yavuz Sultan Selim'in eşleri: birinci eşi Ayşe Hafsa Hafize Valide Sultan, 1. Süleyman'ın Hatice Sultan, Fatma Sultan ve Hafsa Sultan'ın annesi, ikinci eşi 2. Ayşe Hatun, Şah Sultan, Beyhan Sultan ve Hafize Sultan'ın annesi, 1. Selim'in 4 eşi olduğu belirtilmektedir. Diğer eşlerinin ismi bilinmemektedir. Erkek çocukları: birinci çocuğu Kanuni Sultan Süleyman, 2. Orhan küçük yaşta ölmüştür, 3. Musa küçük yaşta ölmüştür, 4. Korkut küçük yaşta ölmüştür, 5. Üveys. Kız çocukları: 1. Hatice Sultan İskender Paşa'nın eşi, 2. eşi Pargalı İbrahim Paşa olduğu bazı kaynaklarda iddia edilse de bu bilgi tartışmalıdır. 2. Beyhan Sultan Ferhat Paşa'nın eşi, 3. Fatma Sultan Mustafa Paşa, Kara Ahmet Paşa ve Hadım İbrahim Paşa'nın eşi, 4. Şah Sultan ölüm tarihi 1572, Lütfü Paşa'nın eşi boşandılar. Yeni Şah Sultan olarak da bilinir. 5. Hafize Sultan 10 Temmuz 1538, Dukankinoğlu Ahmet Paşa ve Boşnak Mustafa Paşa'nın eşi. Kız çocuklarının sayısı 9 olduğu söylenmektedir. Bilinen isimler bunlardır. Selim Nameler: Osmanlı Devleti döneminde Türk edebiyatından Selimane adı verilen 1. Selim döneminin tarihinin anlatan şiir ve nesir eserleri yazılmıştır, hazırlanmıştır. Selim Namelerin bazıları bu padişahın doğumundan ölümüne kadar hayatını anlatmakla, diğerleri ise sınırlı olarak hayatının belirlenmiş bir dönemini anlatmaktadır. Selim Nameler Türkçe, Arapça ve Farsça olarak yazılmışlardır. Burada bu Selim Namelerin bir bibliografi verilmektedir. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayınız.